Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım yazlık bluz hazırladım. Tiril tiril, incecik, uçuş uçuş bir bluz. Yapımı da gerçekten çok kolay. Kapak resminde gördüğünüz bluz öreceğiz. Yapımında kullandığım ipim Alize Diva. 350 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında. Kullandığım tığım 2,5 milim. Yalnız yayınıma başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Beğendiyseniz beğenmeyi, hype yapmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, bluzumun yapımına başlıyorum. Bluzumuz iki eşit parça olarak örülüyor. Ön ve arka parçamız. Ben bir parçamı ördüm. Ütümü yaptım. Örnek modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi şahane bir model. Yaka açılımı da bu şekilde. Yumuşacık bir örgü modeli, bakın ipeksi yumuşaklıkta tiril tiril bir model. İkinci parçamızdan birlikte örelim. Başlangıç olarak zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi büyük büyük örüyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Sık örmüyoruz. Zincirlerimizi saymıyoruz. İstediğimiz ölçüden 10-12 santim fazla zincir çekiyoruz. Fazla olan kısmını daha sonra kesiyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Büyük büyük örün. Evet arkadaşlar, zincirimi çektim. İstediğim uzunluktan 13-14 santim fazla zincir çektim. Bakın 63 santim. Son zincirin üzerinden parmağımla tutuyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Parmağımla tuttuğum zincire batıyorum. Buradaki noktaya bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bir zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirin üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane kafes yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirin üzerine ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, bir zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirin üzerine ikili trabzan. Bu şekilde 4'ün katlarında kafesler örüyoruz. Evet arkadaşlar, kafeslerimi ördüm. 4'ün katlarında ördüm. 68 adet kafes ördüm. Sıramda 17 tane örneğim olacak. 36 ve 38 beden için uygun ölçülerde örüyorum. Daha büyük bedenlerde örmek istiyorsanız kafeslerinizi 4-4 artırarak daha büyük, daha geniş örebilirsiniz. Burada gördüğünüz ölçü gözünüze büyük görünebilir. Üzerine ördüğünüz zaman en az 5 santim küçüğüm olacaktır. Hemen ölçüyorum. 53 santim genişlikte. 5 santim civarında küçüğüm olacaktır. Örneğimizin kurumuna geçiyoruz. Burada fazla olan zincirinizi 3. zincirinizin üzerinden kesip iptal edebilirsiniz. 4 zincirimi çekiyorum. Örnek kurumu yapacağımız zaman 4 tane zincir çekiyoruz. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Birinci trabzan değil, ikinci trabzanımın üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Örgülerinizi sıkı yapmayın. Bol örün. İpimi aldım. Bakın dönüyorum. Buradaki boşluğa. Boşluktan ilmeğimi aldım. İkili trabzan yaptım. Bir tane yaptım. Aynı noktaya 3 tane daha yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Dört tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane örneğimi yaptım. Bakın
1, 2, 3, 4. 4 tane kafes kullandım. İkinci örneğime geçiyorum. Bir tane zincir çektim. 2 defa doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Buradaki boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Bir tane trabzan atlıyorum. Bakın. İkinci trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. 2 defa doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir. Dönüyoruz. Üçlü trabzanımızın üzerine. Bakın buradaki boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzan üzerine ikili trabzan. Bu şekilde sıramızda ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son 4 tane kafesim kaldı. Son örneğimi yapacağım. Örnek arasında bir tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bir tane trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine üçlü trabzanı örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyorum. Dört tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. 2 tane kafesimiz kaldı. Buradaki trabzanı atlıyoruz. Tığıma ipimi aldım. Zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirimiz. Bakın buraya bir tane tek ikili trabzan örüyorum. Örnek kurumunun başında 4 tane zincirle başlamıştım. Sıra sonunda bir zincir çektim. Bir üst sıraya geçiyoruz. Sıramızın başında 6 tane zincir çekiyoruz. Döndüm. 4 tane trabzan örmüştüm. 4 trabzanımı atlıyorum. 3 tane zincirimizin son zinciri. Bakın buradaki köşeye batıyoruz. Son zincirimin üzerine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Örneklerimizin arasına bir tane tek ikili trabzan örmüştük. Aynı noktaya tek ikili trabzan örüyoruz. Bir tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çekiyorum. Yine bakın 4 tane trabzan örmüştüm. Sıramızın sonunda zincirimizin üzerine buradaki noktaya bir tane sık iğne örüyorum. 3 tane zincir. Örnek arasındaki trabzanımızın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir. Bakın buradaki köşeye arkadaşlar son zincirimin üzerine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Sıramızda bu şekilde ilerliyor. Sıramın sonuna yaklaştım. Trabzan üzerine örmeyin, zincir üzerine örün. Örneğiniz tam köşeli durmaz arkadaşlar. Bakın zincirin üzerine örüyorum. Sıramın sonundayım. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimin üzerine batıyorum. Bakın bu şekilde köşe şekli oluyor. İkinci sıramızı ördük. Örneğimizin modelinin ikinci sırası. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. Sıramızda üçlü trabzan öreceğiz. Tığıma 2 defa ipimi doladım.
İlk boşluk, bakın büyük boşluktan ilmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir, 2 doluyorum. Sık iğnemizin tepe boşluğuna batıyorum. Üçlü trabzan. Bir zincir, 2 doladım. Yine ilk boşluk. Buradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan. Bir zincir, 2 doladım. Trabzanımızın tepesine. İkili trabzanımızın tepesine. Üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincir, 2 doladım. Sıradaki büyük boşluk. Üçlü trabzan. Bir zincir, 2 doladım. Sık iğnenin tepe boşluğuna. Bakın arkadaşlar. Büyük boşluğa, sık iğnenin tepesine, büyük boşluğa, ikili trabzanın tepesine, büyük boşluğa, sık iğnenin tepesine. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. Sıramın sonuna yaklaştım. Bir zincir, sık iğnemizin tepesine bir tane örüyoruz. Bir zincir, büyük boşluğa, son boşluğa bir tane örüyorum. Bir zincir, 2 doladım. 1 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirimin üzerine son üçlü trabzanımı örüyorum. Birinci sıramızda bir defaya mahsus ikili trabzanla kafes örmüştük. Bundan sonraki kafeslerimizi üçlü trabzanla örüyoruz. Örneğimizin kurulumu bu şekilde. İkinci örnek kurulumuna geçiyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 defa ipime tığıma doladım. Bir trabzan atıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine. Üçlü trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir defa ipimi aldım. Üçlü trabzanımızı içine alıp örüyoruz. 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 4 tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir, tığıma bir defa ipimi aldım. Bir trabzan atıyorum. Bir sonraki trabzan tepe boşluğuna ikili trabzan örüyoruz. Bir tane zincir, 2 defa doluyorum. İkinci örneğimi yapıyorum. Bir trabzan atıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine. Üçlü trabzan örüyorum. 3 tane zincir. Üçlü trabzanı içine alıp örüyoruz. 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Dört tane ikili trabzanım ördüm. Bir zincir, ipimi aldım. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan örüyoruz. Bakın arkadaşlar. Buradaki trabzanlarımızı takip ediyoruz. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. Sıramın sonuna yaklaştım. Son bir tane örneğim kaldı. İkili trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çektim. Bu aradaki trabzanlarımızı takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bir trabzan atlıyorum. Bakın köşedeki trabzanımızı takip ediyoruz. Sürekli olarak aynı şekilde. Buraya bir tane üçlü trabzanı örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Son örneğimizi yapıyoruz. Örgülerimizi bol örelim. Üçlü trabzanımızı içine alıp örüyoruz. 4 tane ikili trabzan örüyorum. Sıramın sonundayım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma bir defa ipimi aldım. Burada 5 tane zincir çekmiştim. 1, 2, 3. Dördüncü zincirimiz. Buradan bir zincir atlıyoruz. Buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Yine örneğimizin kurulumunu yaptık. 6 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burada 3 tane zincir çekmiştim. Üçüncü zincirimin üzerine batıyorum. Bir sık iğne.
3 zincir, ipimi aldım, ikili trabzanın üzerine buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir, 3 tane zincir çekmiştim, son zincirimin üzerine sık iğne örüyorum. 3 zincir, ikili trabzanın üzerine örüyorum. Sıramda bu şekilde ilerliyor. Sıramın sonuna yaklaştım. 3 zincir, son zincirimin üzerine bir tane sık iğne örüyorum. 3 zincir, ipimi aldım. 1 2 3. zincirimin üzerine ikili trabzan örüyorum. Yeni sıramıza geçeceğiz. Üçlü trabzan öreceğiz. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Buradaki boşluğa batıyorum. Üçlü trabzanımı örüyorum. 2 doladım. Sık iğnenin tepesine üçlü trabzan. 1 zincir, 2 doladım. Büyük boşluğa batıyorum. Bakın buraya. Üçlü trabzan, 1 zincir, 2 doladım. Trabzanın tepesine trabzan, 1 zincir, 2 doladım. Büyük boşluğa 1 zincir ve sık iğnenin tepesine. Sıramız bu şekilde tamamlıyoruz. 3 sırada bir örneğimizi yeniliyoruz arkadaşlar. Bakın burada da 3 sıra ördüm. 1, aradaki zincirimiz 3, 1, aradaki zincirimiz ve 3. sıramızda üçlü trabzan örüyoruz. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Yaka açılımı yapacağımız noktaya kadar sabit örüyoruz. Burada gördüğünüz gibi son 2 sıramızı yaka açılımı yaparak örüyoruz. Buradaki noktaya kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaka açılımı yapacağız. Yaka açılımı yapacağım noktaya kadar sabit ördüm. Kol için herhangi bir işlem yapmadım. Son sıramda üçlü trabzanla kafes ördüm. Ütümü yaptım. Ütü yapmadan önceki halini sizlere göstermek isterdim. Özür diliyorum arkadaşlar. Önemliydi. Boyutlarında farklılıklar oldu. Yükseklik oranı uzadı arkadaşlar. Bakın bu şekilde 7-7,5 santim uzama oldu. Kenarlarda ise yaklaşık 9 santim genişleme oldu. Sizler de yaka açılımı yapmadan önce ütünüzü yapın ve daha sonra yaka açılımı yapın. Omuz üzeri için 5 tane örnek ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de bu taraftan ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5. 7 tane de yaka boşluğu için ayırdım. Sizler kendi ölçünüze uygun yapabilirsiniz. 5 tane örnek yapacağım. Yine aynı şekilde örüyoruz örneklerimizi. Evet, 5. örneğimi yapıyorum. Bakın 5. örneğimi yaptım. 1 zincir. 2 örneğimizin arasındaki trabzan, bakın buraya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. 2 defa doluyorum. Bir sonraki bakın. Buraya battım. 1, 2, üçüncüde 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Son sıramızı öreceğiz. Örneğimizin kenarında 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirimin üzerine batıyorum. Bir sık iğne. 3 zincir. Aradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. 3 zincir.
Sıradaki örneğimizin kenarındaki 3 zincirimizin sonuna bir sık iğne. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. İpimizi uzun kesiyoruz sıramızı bitirdikten sonra. Evet arkadaşlar, omuz izleri için sadece 2 sıra ördüm. Yakanızı daha derin istiyorsanız bir sırada üçlü trabzanla kafes örebilirsiniz. Diğer yön yapacağız arkadaşlar. 5 örneğin arasındaki trabzan bir öncesi, bakın buraya ipimi sabitliyorum. Üç tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. 2 örneğin arasındaki trabzan. Buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine örnek yapıyoruz. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Örneğimizin hizasındaki trabzanımızın tepesi, bakın. Bir trabzan atlıyorum. Üçlü trabzanımı örüyorum. 3 tane zincir ve buradaki boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Üçlü trabzanımızı içine alıp örüyoruz. Yine örnek yapıyoruz. Bir zincir, bir atlıyorum, bir sonraki. Buraya ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, 2 doluyorum, bir atlıyorum. Yine örnek yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son olarak ikili trabzanımı yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Kenarda 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirimin üzerine batıyorum. Üç zincir, ikili trabzanın tepesine. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın. Son sık iğnemi yaptım. Bir zincir, ipimi uzun kesiyorum. Dikişte kullanmak için. Dikişlerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, 2 eşit parça ördüm. Aynı sayıda, aynı sırada ördüm. Omuz dikişlerini yapacağız. Yaka boşluğu bu şekilde. Örneğimiz çift yönlü. İstediğiniz yönü kullanabilirsiniz. Öncelikle bu yönü dikiyoruz. Dikişlerimizi muntazam dikelim. Örgü kadar önemli arkadaşlar. Trabzanlarımızı trabzanlarımızla eşleştirelim. Bakın bu şekilde. Kayma yapmayalım. Evet arkadaşlar, omuz üzeri dikişlerimi yaptım. Yakamız bu şekilde. Kenar dikişlerini yapmadım. İsterseniz dikip bu şekilde kullanabilirsiniz. Kol boşluğu bırakıp. İpim fazlasıyla kaldı. Kısa kollu yapacağım. Kollarda değerlendirmek istiyorum. Yerlerini belirledim. Buradaki ölçüyü vereyim arkadaşlar. 22 santim. Örgümün düz yönü. Arka yönden başlıyorum. Buradaki noktaya ipimi sabitliyorum.
4 tane zincir çekiyorum. İkili trabzanla kafes öreceğiz. İlk boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, sıradaki boşluğa örüyorum. Bir zincir, örgü üzerine örüyorum. Bu şekilde ayarlayın arkadaşlar. 4'ün katları şeklinde omuz üzerine kadar örmeye devam ediyorum. 28 tane kafes yaptım. 7 tane 4'ün katları yaptım. Dikiş yaptığım noktadayım. Yine aynı şekilde 4'ün katları olarak 7 tane yapacağım arkadaşlar. Diğer yönüne. Evet arkadaşlar, omuz üzerinden bu yöne yine 28 tane kafes yaptım. Dönüyoruz. Birleştirmiyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. İlk trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzan üzerine örneğimi kuruyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Üçlü trabzanı içine alıp örüyoruz. 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzan üzerine ikili trabzan. Bir zincir, 2 doluyorum. Bir trabzan atıyorum. Bir sonraki trabzan üzerine üçlü trabzan. Buradaki sıralarımızda yaptığımız gibi yapıyoruz. Örneklerimizin arasında üçlü trabzan örüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde örneğimizi örüyoruz. İstediğiniz uzunluğa ulaşana kadar kol uzunluğunu istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, istediğim ölçüye ulaşana kadar ördüm. Örneğimden 4 defa tekrarladım. Sıramda 14 tane örneğim var. Son sıram öreceğim. 3 tane zincir çekiyorum. Son sıramda ikili trabzanla kafes öreceğim. İlk büyük boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, sık iğnenin tepesine bir ikili trabzan, bir zincir, büyük boşluğa bir ikili trabzan, bir zincir, trabzan tepesine bir ikili trabzan. Son sıramızda ikili trabzanla kafes örelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğa bir tane ördüm. Bir zincir, bir iki zincir atladım. Üçüncü zincirimin üzerine son bir tane daha ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun bırakıyorum. Dikişte kullanacağım. Birinci kolumu örmüştüm arkadaşlar. Bakın ütü yapıldı. Buradaki kolumda ütü yapılmadı. Ütünün farkını sizler de göreceksiniz. Bakın. Ütü yapılmış olan örgü, ütü yapılmamış olan örgü. Buradaki kolumu da ütüsünü yapacağım. Dikişlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ütülerimi yaptım. Bakın bluzumuz bu şekilde. Kol altından dikişlerimizi yapacağız. Alt kısma kadar bu şekilde dikeceğiz. Yine sıramızı takip edelim. Bu şekilde sıramızı takip edelim arkadaşlar. Birebir dikelim. Evet arkadaşlar, bluzumun yapımı bitti. Dikişlerini yaptım. Gördüğünüz gibi şahane bir bluz oldu. 2 kat ama arka tarafı görünüyor bakın. Tiril tiril.
Örnek modelimiz de bu şekilde. 200 gram ip kullandım. İsterseniz kol yapmayabilirsiniz veya kolunu daha uzun yapabilirsiniz. Ayrıca örüp dikebilirsiniz. Ördüğüm bluz 38-40 beden ölçülerinde rahatlıkla kullanabilir hanımlarımız. Ölçülerini veriyorum. 49 santim genişlikte. Yüksekliğini ölçüyorum. 50 santim yükseklikte. Yaka genişliği 25 santim. Esnek bir yaka, bakın 26 santime kadar da genişliyor. Yaka genişliğinizi istediğiniz ölçülerde ayarlayabilirsiniz. Yumuşacık, tiril tiril bir bluz. Yapımı da gerçekten çok kolay. Bakın. Farklı renklerle örebilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.